Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gülen emoji anahtarlık yapımını anlatacağım. Yapımı çok basit. Malzemelerimi hemen sizlere söyleyip başlamak istiyorum. Renklerini mavi ve sarı yaptım. Şimdi yine turuncu rengini uyum sağlayacağı bir renk yapmak istiyorum. Hemen birlikte yapmaya devam edelim. Bu şekilde çok tatlı bir anahtarlık modeli oldu. Kenara hemen alıp anahtarlığımıza başlayalım. Şu şekilde. Yine şöyle ipimi göstermek istiyorum. Alize Cotton Gold %55 pamuklu, %45 akrilik olan bir ip dokusu var arkadaşlar. Tığımı yine böyle 2 milim bir tığ kullanacağım. Yine büyük boyutta bir anahtarlık. Siz herhangi küçük de olabilir. Onun bir önemi yok arkadaşlar. Yine şöyle ufak, ister silikon doldurun. Onu zaten ördüğümde sizlere söyleyeceğim. Silikon ben koydum. Daha böyle dolu dursun diye. Ama silikon koymadan da yapabilirsiniz. Zaten iki çift taraflı olduğu için silikonsuz da olur. Sonrasında iğnemiz, ipliğimiz ve bir de boncuğumuz, şöyle ahşap bir boncuk ben koydum. Onu isterseniz siz koymayabilirsiniz de. Hemen başlayalım. Öncelikle sihirli bir halka yapıyoruz. 3 zincir çekip bu 3 zinciri de trabzan olarak sayıyorum. Çektiğim 3 zincir dışında 11 tane trabzan yapıp toplamda 12 trabzan olacak. Halkanın, bu sihirli halkanın içerisine dolduruyoruz arkadaşlar. Çok sevdiğim bir anahtarlık modeli oldu. Sizler de yaptığınızda katılacaksınız bana. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12.'yi yaptım. Hemen şöyle küçültüp bakın 3 zincirde, tam bu 3 zincirin şu içerisine üçüncüye tepesine birleştirdim. Yine 3 zincir çektim. Aynı bu birleştirdiğim yere bir trabzan yapıyorum. Sonrasında yanındaki trabzan tepesine şimdi çift olarak ilerleyeceğiz. Her trabzana çift trabzan yapacağız. Yani 12 idi, 24 trabzan elde edeceğiz bu sırada. Bu şekilde çift batarak sonuna kadar trabzanlarımızı örüyoruz. Çift batarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sonunda yine çift battık. 24 trabzanımız oldu. Yine baştaki bu 3 zincir tepesine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Yine 3 zincir çektim. Hemen bunu bir trabzan kabul ediyorum. Bu yanındakine hemen geçiş yapıyorum. Buraya çift batıyorum. Burada da bir tek bir çift. Bu 3 zincir tek, buraya çift. Yanındakine yine tek battım. Yanındaki yere çift trabzan yapacağım. Burada da 24'lü 12 daha 36 trabzanımız olacak. Tek, çift, sonunu zaten çiftle bitireceğiz, denk gelecek. Şimdi sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edip anahtarlığımızı oluşturalım. Evet, sonuna geldim. Bu son zincir tepesine 2 tane denk geldi. Bir çift bir tek yaptık. Toplamda 36 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. Hemen yine bu tepeye birleştirdim. Burada ilk yüzümüzün bir tarafını kesiyoruz. İpimizi kısa, diğerini de uzun keseceğiz dikme payı bırakmak için. Hemen arkadan iplerimizi temizliyoruz
Ve aynı bu yaptığım gibi bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Dediğim gibi şu arkalardan bu ipimizi temizleyerek, yürüterek daha sağlam, yani ip kaçmaması adına sağlam bir şekilde, zaten buralar iç tarafa kalacak. Bu ipimizi de temizleyelim, arka tarafa alalım ve bu ördüğüm yuvarlaktan aynı bir tane daha örüyoruz. Ama onun ipini uzun keseceğiz. Zaten sonuna geldiğimi göstereceğim. Dikmek için, birleştirmek için bir tanesinin ipini uzun kesiyoruz. Aynı bu şekilde bir tane daha örüp devam edelim. Evet, bir tane daha ördüm. Burada yine birleştirip bu uzunca bir kesiyorum. Şöyle dikme payı olsun arkadaşlar. Bununla dikeceğimiz için uzun bırakıyoruz. Bir yüzünün ipini hemen temizleyip geliyorum. Evet, hazırladık iki tarafı da. Şimdi bu siyah yüz kısmını, ağız ve gözlerini işleyeceğiz iğne ile. Siyah ipi taktım. Eğer ipiniz ince ise iki kez bunları tekrar edin. Benim ipim Nako pırlanta arkadaşlar, kalın olduğu için tek seferde yapabiliyorum. Bakın şimdi şöyle yüz kısmına zaten baktığınızda gayet belirgin. Şu kısımdan önce batıyorum. Gözlerini oluşturuyoruz. Karşılıklı iki trabzan atlayıp bir de bu tarafa bir tane yapıyoruz. Evet, şimdi göz kısmını oluşturup bu şekilde ayarladık. Şunu bu tarafa biraz daha eğimli yapabilirdim. Onu düzeltin siz zaten. Dediğim gibi geriye alıp. Evet. Şimdi göz kısmını yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. Şöyle ben 1 2 3 sayıyorum. 4 de yapabilirsiniz siz. Size kalmış. 3 trabzan sonrası şu araya, tam şu iki trabzan arasına boşluğa batıyorum ve hemen yanındaki son sıradaki şu trabzan arasına yine karşısına battım. Burada ağız kısmını oluşturacağız. Şimdi şu ipimiz altta kalsın. Hemen şu ortadan iki trabzan sayıp bu tarafa batıyorum. Zaten elimi izlediğinizde çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi yine iki trabzan bu tarafa battım alttan. Şimdi üstten buradan batıyorum. Şu kısma geliyorum. İki trabzan ilerisine. Yani hep iki trabzan boşluk, zaten yol sizi götürecektir. Buradan tekrar batıyorum. Burada bir iki, ikinci trabzanın tam bu şekilde orta kısmından geçiş yapıyoruz. Hemen yine buradan batıp buraya geçiş yapıyoruz. Evet, şimdi yine yukarıya kadar karşılıklı bakın, 1 2 3, buradan da 1 2 3 hizasına gelecek şekilde ben geldim. Buradan hemen aşağıya iniyorum ve şimdi bu çizgiyi oluşturacağım. Şu trabzan arasına batıp de karşısındaki boşluk arasına yine batarak burada da ağız kısmını oluşturduk arkadaşlar. Evet, şimdi arkaya dönüp bu ipimizi bir düğüm atıp, bu arkası zaten içte kalacağı için ip karışıklığı da önemli değil.
Sadece sağlamlaştırmak adına ben buradan bir düğüm atacağım. İpimi keseceğim. Bu işlemi aynı diğerine de yapıyoruz. Bakın, anahtarlığımızın ağız dikme işlemi, gözlerini ve ağzını yaptık. Aynısını buna da yapalım ve sonrasında kenarlarını dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bu tarafta yaptık. Şimdi karşılıklı buralar içe gelecek zaten. Tam bu göz kısımları da işaretleyelim. Karşılıklı arkalı önlü aynı hizaya denk getirelim. Yani çok bir yamuklukta bir sıkıntı olmaz da, yani çok da böyle fark olmasın. Arada hemen bakın, buradan şu yanındaki kısımdan dikmeye başlıyoruz. İki dalını da alarak dikiyoruz. Karşılıklı bu şekilde dikerek, dediğim gibi siz eğer silikon koymayacaksanız komple sonuna kadar bu şekilde dikmeye devam edin. Ama ben ufak bir dikme işlemi bitmesine yakın çok az bir silikon içine dolduruyorum. Daha böyle dolgun, tok durmasına sağlıyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikme işlemini yapalım sonuna kadar. Ben şöyle ufak bir açıklık bırakıp silikon koyup sonrasında kapatıyorum komple. Dikelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldim. Şimdi içerisine şu kadarcık, çok az miktarda silikon daha böyle tok görüntüsü oluyor. Bu şekilde yerleştirdim ve sonuna kadar yine dikmeye devam edip kapatacağım burayı. Sonuna kadar dikelim, bu kısmı bitirelim. Evet, tamamlayıp şurada bir düğüm atacağım. Ve aradan, şu aralardan geçirerek ipimizi gizleyelim. Sonra da keselim arkadaşlar. Evet. Bunu da içeriye. Bu kadardı. Bakın, çok tatlı oldu, yumuşacık. Dediğim gibi siz silikon koymadan da yapabilirsiniz. Şimdi geldik diğer bir püskül kısmına. Hemen şöyle uzunca, yani 100 santim fazla olsun, şöyle 2 kat yapacağımız bir ip. Ben şimdi bunu kesip size uzunluğunu göstereceğim. Yani 70-80 santim uzunluğunda bir ip kesin. Şöyle 2 kat olsun. Ve şöyle bir 7 santim şu uzunluğu. Burası da yaklaşık 5 santim. Burada yani genişliği önemli değil zaten. Şu uzunluk 7 santim püskül boyu. Böyle bir kağıt parçası aldım. Yani pratikli her şekilde yapabilirsiniz. Bu 2 kat yaptığım ipi öncelikle buna bu şekilde geçirdim. Sonrasında yine ipimizi alıyoruz. Ve bunu şöyle 30 kez sarıyoruz arkadaşlar. Bu ipimiz burada dursun. Bunu da 30 kez saralım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 kez saralım.
30 kez sardım ve makasımla kesiyorum. Hemen şu geçirdiğim ipi, şu iki dalını püskülümüzün bu kısmından geçiriyoruz ve bunu buradan çıkarıyorum. Birkaç kez yaptığım için de kağıt parçası bayağı deform oldu. Bakın sıkıca geçirdik. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şu kısmını saracağız. Şöyle elimizle bir düzeltelim iyice. Sonrasında şöyle yine kısaca bir ip kesiyorum. Ve buraya da birkaç kez bu ipimi dolayıp dedim şu kısımlarını düzgün düzeltirsek tam böyle evet bu kısmından 4-5 kez daha da az olabilir. Kesip buradan kesiyorum. İçerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Buradan bakın sağlamlaştırıyoruz altlı üstlü. Evet. Püskülümüzü uç kısımlarını da düzeltelim arkadaşlar. Uzunluğu, kısalığı varsa şöyle kontrol edelim kesilmeyenler. Daha da uzun yapabilirsiniz. Şöyle elimle ben biraz tıraşlıyorum. Şöyle kenara kesmek istiyorum. Bakın. Şöyle elinizle yapıp şu uçta görünen fazlalıkları evet püskülümüzü de hazırladık. Şimdi hemen şu kısımdan bakın yakından göstermek istiyorum. Şu iki dal olan tarafından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim ve hemen şöyle içerisinden çıkarıp bir zincir çekiyorum. Burada tepe kısmını oluşturduk. Sonrasında iğnemi takıp bunu aradan içeriye alacağız ve burada bunu da aynı püskülümüzün hizasında püskülümüze katıyoruz. Bu ipi de kesip
Ve boncuğumuzu takarak bu ahşap boncukların boşlukları geniş oluyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı değil. Bakın böyle geçiyor gayet rahat. Anahtarlığımızın bu kısmına biraz zor oluyor. Evet. Geçirip sonrasında şu uç kısmını ben makasla biraz açıyorum. Çünkü çok hafif makas yardımıyla açtım ve hemen anahtarlığıma geçirip, hatta şu buradan değil de tam şu arka kısmına diktiğimiz yerin arka tarafından alacağım arkadaşlar. Yine makasımla ben şöyle bunu sıkıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın sıkıştırdım. Anahtarlığım hazır. Bu şekilde tamamlamış olduğumuz anahtarlığımızı yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi çok basitti. Örmesi de çok zevkli. Gayet de kolay bir anahtarlık. Püskül kısmını siz dilerseniz uzunluğunu daha da uzun yapabilirsiniz. İplerimizi de tıraşlayarak alttan düzeltebilirsiniz. Bu kadardı. Rengarenk anahtarlıklar, gülen emojili anahtarlıklarımızı hazırladık. Bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.